Kömür, kömür. Kömür satılıyor. Kömür, at arabayla kömür satılıyor. Yıl olmuş 2025. Yoksa 2026'ya girdik mi? Girmedik mi? Merhabalar, merhabalar. Boş bir tabağım var. Burada 3 diş sarımsağım var. Ve bulgurum var, ne biliyorsun? Et suyum duruyordu. Et suyu derken kendi haşlamıştım ben. Nurhan'a kalsa durmaz o. Dök bir tane. Nurhan'ın panik atakları var. Şöyle. Size bardak ölçüsü vereyim. Yaptığımız bu hamur, bulgurdan hamur, içli köfte, topalak, sarımsaklı köfte, şöyle şeyli var. Ona ne diyorlar ya? Yoğurtlu o. Adını biliyordum ama. Ben onun için şöyle bir bardak koyup deneyeceğim. Yani size ölçü vermek için. Çok fazla yapmayacağım çünkü kemikli etimizin suyu bu tencerede. Yarı yarıya normal kaynamış su da ekleyeceğim. Çünkü acayip kuvvetli. Bir bardak bulgurumuz. Bir bardak. Ya çok az yapacağım yani. Fazla kimse istemiyor. Et suyunu da bir şekilde tüketmem gerekiyor. Bir bardak yeter diye düşünüyorum. Dolu oluyor kız, dolu oluyor. Ölçü olarak düşünün. Şimdi bir bardak da su ekleyeceğim. Az olmaz diyor. He az olmaz diyor Nurhan. Şöyle bir bardak bulgurumuzu şimdi suyunu da aynı bardakla ölçtüm. Size ölçüsünü göstereceğim. Kaşık alalım. Sarımsaklı köfte yapabilirsiniz. Aynı hamurdan içli köfte kızartabilirsiniz. Kızartmasını ben çok severim kışın çayların yanına. Şöyle biraz daha su koydum. Yani bir bardak aynı ölçüden suyu koydum. Gördünüz mü? Su yani şöyle üstünde birazcık birikecek. Bu böyle 1-2 dakika beklemesi yeterli. İşte şöyle bir parmak üstünde su kalsın. Hatta buna birkaç damla daha koyabilirim. Niye koyabilirim? Daha bakın beklemeden bile su kalmadı. Şöyle bir parmak daha ekleyeceğim. Bu benim sistemim. Çok güzel oluyor. Soğuk su olacak. Sıcak su olmayacak. Sıcak su bu ne? Bulgurun siyah hali diye düşünüyorum. Heh. Birkaç dakika hemen bekletiyorum. Çok şükür bol limon mevsimine başlamış bulunuyoruz. Yoksa ağacımızda limon kalmayacaktı. Bunu arkadaşım getirmişti. Ben de pazardan aldım. Onlar da var. Bunu arkadaşım köye gitmişti. Evlerinin önünde annesinin evinde var. Toplamıştı. Şunlar benim pazardan kalanlar. Acayip büyüktü. Soğanların üstünde kalmış. Aslında az limonumuz kalmış Nurhan. Bak bu olmasaydı. Ya kendi limonumuzdan koparınca çok üzülüyor da. Hani onu mecbur kalınca koparalım diyoruz. Artık her şeye de limon sıkılıyor. Nedense bakın kış için limon ideal. Hiç beklemedik daha. Tamamen çekti bakın. Daha bunun ağzını örtebilirseniz 5-10 dakika sabredebilirsiniz. Benim gibi sabırsız olanlar için değil. Hiç beklemeyin diyorum ben. Neyse gene de birkaç dakika bekleyeyim. Nurhan bu arada camları silmiş sirkeyle. Sirkeyi keşfettikten sonra bayıldık. Sprey koydum spreyle.
Hiç bilmiyorduk vallahi temizlemez diye. Şunu sildin Nurhan. O teli kirli. Ha, teli görüyorum ben. Pardon, özür dilerim. Yağmur yağdı. Ay çok güzel yağmur yağdı. Yani Önüne baksana. Şöyle bak telefon. Bak çok güzel oldu. çok güzel, hava mis gibi. Arkaya devamlı bakıyor anam. Her an arkaya. Nurhan, o çöp daha da çoğalmış gibi ha. Kız vallahi çöp her anda çoğalıyor. Dur. Çöp evi biz cillop gibi yaptık. Bakın bakın neler yaptık neler. Ama şuraya çöp atılıyor. Nasıl ediyorlarsa içeriye gelip eşya alanlar var. Kız gerçek o çöp çoğalmış. Sinir hastası olacağız. Vallahi biz sinir hastası olduk. Biz buraları yapmak için 20-30 çuval pislik aldık. Taşları bile bak ağaçların kenarına kullandık. Biraz daha o taştan koyarsak bayağı taşıyıcı alacak. Meyvelerin kenarına Evet gördüm. Taşı koyuyorum. otantik oldu kız o da. En güzel oda annemin Halıyı da odası. serdim. Yine bir bulanık. Açılmıyor mu rengi? Neyse bak 1-2 dakika bahçeyi çekerken benim bulgurum da çekti. Hadi yapalım. Evet, bulgurumuz sarımsaklı köfte, topalak, ben hamurunu yapmasını bilmiyorum diyenler. İşte tam tarif, tam ölçülü tarif burada. Bir bardak bulgur koydum. Bardağınız hiç önemli değil. Bardağınıza göre ben bu bardakla koydum. Buna göre de aynısından su artı bir parmak koydum. Dinlenmesini bekleyemeden tabii ki ben başladım ama 5 dakika, hele de ağzını kapatın, 3 dakika yeterli. Şimdi biz mutlaka biz derken tuz değil tabii, tuz herkes koyar. Şöyle tuzunu koyuyorum. Karabiber koyuyorum. Ya lezzet bu, lezzet. Bunu böyle şimdi göstereceğim, onu da göstereceğim size. Şöyle pul biber koyuyorum. Çok acı bir biber. Ve birazcık salça koyuyorum. Salça biz koyarız. İçli köfteye de koyarız. İçli köfteninkine de, sarımsaklı köftenin de, topalağınkine de koyarız. Niye koyarız? Kar beyaz olmaz böyle. Çiğ bir beyazlık olmaz. Böyle karın beyaz oldu mu garip gelir bize. 5 dakika yemeğinde bugün yağmur yağdı. Yani sabah uykudan yağmur sesiyle uyandık. O kadar öyle bir mutluluk yok. Ama durmasını istemiyorsan hiç yağmadı ya. Kutudan da ben hiç sevmem böyle kutu kullanmayı. Bana kase olacak. Neyse temiz bir kaşık daha alacağım. Şimdi hemen ununu koyalım. 1 2 dolu şöyle 3 tane koydum. Şimdi hemen bakacağım ona ben. Bak kaşıkla bile yaparken anlarsam. Bir kaşık daha koyacağım. Heh. Tamam. Unumuzu kapatalım. Bunu yapın. Öylesine başlayın. Her türlü yemek çıkabilir bundan. Isladın mı? Ha, ıslamış da. Kalanın üstünü tutuyordum. Gırgır yaptım. Yeni bir temizlik yöntemi öğrendik. Harika bir şey ya. Onu bir ara gösterelim. Alt evde gösterelim onun sistemini. Evet Bir evet. buluş.
Birkaç gün kirlensin Nurhan. Öyle lütfen. Değil mi? Daha çok kirlenmemiş halı değil mi? Daha yeni serdim. 2 gün oldu. Nasıl? Çok güzel ya. Onu vallahi çekek bir. Sistemimiz çok önemli. Kız cıvık mı? Suyunu fazla mı koymuşum? Ne yapmışım kız? Ya da hiç bekletmedim. Onu ne kadar koydun? 4 kaşık. Bekletmedim yani. Hiç bekletmedim hiç. Birkaç un daha koy şey yapar o. Tutar. Oldu işte. Azıcık daha un koyayım ben ya. O bir bardağı bir bardak. Duymuş olun sakın. Ya durman gerekiyor biraz. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Bir kaşık daha koydum. Burada biraz bekleyeceksin onu. Aynen bir bardağı bir bardak su tamamen doğru. İşte bir de hiç beklemedim ki. Bu bekler 5-6 dakika bekleyecek. Ama benim acelem var. Niye acelem var? Bilmiyorum. Belki şeye doğru giderim bir pazara doğru. Çok çabuk oluyor bu ama. Benim sistem bazen saatlerce yürüyor derler ya. Ne köftelik ince bulgur bu. Marketlerde köftelik bulgur diye satılandan. Bakın sakız gibi oldu. Bakın bakın. Şeyimizin kenarlarını da silelim. Gördünüz mü? Harika. Etimi koydum. Etli kaynamış etimin suyunu. Sen yer mi ondan? Yer mi kuzum? Biraz verin bakayım. Et suyunu sevmiyorlar. Tavuğu seviyorlar. Al bak oğlum. Gel. Gel bak seveceğim. Hadi aşkım. Hadi ye. Ye. Buna mı yapayım? Buna yapayım. Düz tava. O sırada suyunu da koydum. Suyu ekleyeceğim çünkü çok kuvvetli. Tabii bak et suyu koydum. Bir dener misin? Şöyle suyumuz hazır. Suyumuz niye hazır? Şöyle elimize bir değdirip hemen bak hızlı hızlı. O da elim tutmuyor ha. Sağ elim biraz tutmadığı için. Sarımsıklı köftede bir tık büyük, topalakta bir tık küçük. Bir de bundan içli köfte yapıyoruz. Bakın hamuruma bakın. Bakın şimdi ben içli köfte açıyorsam. Hamurumun kolaylığını size anlatacağım. Bakın. Çok güzel içli köfte açarım ama içli köfte yapmıyoruz. Nedense hiç yapmıyoruz. Biz yapmıyoruz. Şöyle içli köftenin şimdi etini koyduk diyelim. Şöyle et koyduk. Hemen kapatıyoruz. Evet, içli köftemiz hazır. Ve ikinci seçeneğimizi söylüyorum. Böyle 2 tane yapıyoruz. Niye oyalanıyorsun diyeceğim ama fikir veriyorum yani. Böyle arasına ne varsa, içinde kıymanız varsa kıyma. Kaşar peyniri çok güzel oluyor. Arasına koyup bunu yağda kızartıp kağıt havluya çıkarıyorsun. Bunu çok severim. Anneciğim de çok severdi. Anneme mutlaka özel yapardım. Suyum kaynadı. Ben yemeğimi yapamadım. Şimdi 50 tane döktüydüm. Sarımsaklı köfte, bir de fıstıklı diyorlar. Şöyle koparıp parmaklarıyla parmağın arasında şu şekil
Buna sarımsaklı yoğurt döküyorlar. Biz hiç yapmıyoruz. Biz hiç yapmadık ama çok yapan var. Biz hayatta ben bulgura yoğurt yakıştıramadım yani. Yemedim ama. Yoğurtlu olan mı? He. Yani bulgurla yoğurt uyar mı? Ama çok seviyorlar. Güzeldir ya. Göresel yemek. Ya bizim taraflarda da çok yapıyor ama biz nasılsa bilmiyoruz yani. Diyorum ya çocuklukta hangimiz hangi lezzete alıştıysak onu istiyor canımız. Hatta bunu düğünlerde yuvarlamıyorlar. O kadar güzel sıkanlar var ki böyle koparırken düğün yemeklerinde bir daha şey olmuyor o. Heh. Üç tane şöyle yuvarlıyoruz. Genellikle bunu 3 yuvarlarım. Yok gayet çekti. 1 dakika durdu ya Nurhan. Anında lastik gibi çok güzel çekti. Olur olur. Onun kondu ya. Bakayım. Vallahi güzel olmuş. Heh. Oturmamışsın. He ya oturmak istemedim bugün. Yapıvereyim dedim yemeğe hızlıca. Vallahi yorulursun ha. Yok kız yorulmam herhalde. Nohut var herhalde değil mi? Nohut var. Bir dama çıktım, damı süpürdüm. Her tarafa su birikmiş, her tarafa su birikmiş. Bakayım ne olmuş bir de Nurhan Hanım. Ne olmuş? Mangalı bırakmışık ya dışarıda. Hangini? Mangalı. Bırakmışsın diyeceksin. Bırakmışız demeyeceksin. Tamam da daha sıcaktı. Yağmurda yağacağını bilemedim. Gece de yağmurun sesini duyunca düşündüm dışarıda bir şey var mı dedim. Yok aklıma hiç gelmedi. Zaten mangalımız çürümüş. En son sen oradaydın. En son ben oradaydım vallahi. Güneş batımını falan çek. Evet. Öyle güzel battı güneş, öyle güzel battı. Demek ki yağmurun habercisiymiş. Bulutlar falan vardı zaten. Bir de tabii ki olmazsa olmaz sarımsaklı köftemiz. O da böyle yapıp böyle parmağınızla böyle göbek gibi böyle. Yani aç kalmaz. Bulguru olan aç kalmaz. Bulguru koy şuraya. 1001 türlü yemeği var. 1001 türlü. Daha kısırı var, bunun köftesi var. Mercimekli köftesi var, patatesli köftesi var. Vallahi bulgurdan neler oluyor. Haydi bakalım. Veya bulgurun neyini seversiniz? Nelerine? Sevmediğimiz yok gibi ama pilavını mı ararsın? Olmazsa olmaz mesela bulgur pilavı. Pirinç pilavına tercih eden çok fazla insan var. Bizim evde de bulgur mu pirinç mi dediğimde bulgur diyorlar hemencik. Bazen benim de canım pirinç istiyor. Çok az eser miktarda suyu değdiriyoruz. Onu her seferinde değdirmiyoruz. Elimizin kaypaklığa gidene kadar. Bunu unla yapanı da gördüm. Çok ilginç geldi bana. Un her seferinde unu batırıyorlar böyle. Zaten içinde un var. Şimdi bir de dışında un olmasın. Şu benim yoğurdumdan rahatlıkla içinde görüyorsunuz ne bir yumurta ne bir irmik var ama rahatlıkla içli köfte de yapabilirsiniz. Bu 3 harfli B'nin bulguru çok güzel oluyor onun. İçli köftede de çok güzel olurdu. İşte köylerde, düğünlerde bunu böyle dökerler ama öyle bir eller otomatik olmuş ki onu şöyle bir sıkıp atarlar. O sıktıkları şekil, Nurhan da çok güzel sıkar onu. O bende birazcık yok. Nurhan'ı ben genelde Nurhan yaparım topalakta. Bu sıkmayı böyle koparttıktan sonra bir sıkarlar. Sonra o öylece yani pişer. O acayip tatlı olur ben bilmiyorum. Çok severdim köyde düğünlerde. Ve tabi etler de öyle yeni kesiliyor hayvanlar. Onun etini kaynatıyorlar. Bir kat daha lezzetleniyor gibi oluyor. Sabah kalktık kahvaltıya.
Yağmur yağıyor ama yumurta yok. 3 tane yumurta var. 3 tane yumurta var. Pazar sabahı şöyle bir yumurta yiyelim dedik böyle hani tavada yumurta yapalım dedik. Soğanlı falan olmasın, sade yumurta. Neyse markete gideyim dedim. Markete gittim. Yumurta 170-169. Yine pahalanmış. Geçen 99 aldık. Ben de pazar kuruluyor dedim. Hızlıca gidivereyim dedim. Bir domates alayım bari dedim hani yanma. 15 liradan domates aldım. Yağmurlu bir pazar sabahı. Bir de sabah pahalı olur. Dur ben göstereyim hemen size domatesini de. Bir yumurtaya gittim. 15 liradan domates aldım. 3,5 kilo 100 lira. Yok pardon ya ne 100 o 50 lira. Domatesin güzelliğine bakın aklınız. Gerçek Nurhan ama domatesimin güzelliğine. Güzel. Acaba çekiyor mu? Neyse şuraya koyayım ben sonra Nurhan çeker. O kadar güzel ki ben yani şimdi çekemeyebilirim. Göremiyorum çünkü ekranı. Ay gene bu kapkaranlık olmuş Nurhan. Ne oldu? Ekran. Şuna bir elle bakayım. Karanlık olmuş. Öyle geldiysen. Öne geldim domatesi gösterecektim ya. Ay gibi parladın. Parlak parlak olsun. Bunun altını yaktım hemen suyum da kaynadı. Artık pişirmede buluşabiliriz. Bu telefon bozulduysa vallahi şeyi varken şey yapmak gerek ha. Ne bileyim ben çekerken Ben bir bir titreşim çok karanlık fazla oluyor. görüyorum yani. Karanlık görüyorsun bir de titreşim çok oluyor sanki. Önce güzel çekiyordu. Garantisi varken vallahi. Kendi kendine rengi gidiyor, geri geliyor falan. Ben sarımsaklı köfte severim. Aslında bunu eskiden daha çok severdim Nurhan de. topalak hastasıydı. Her gün topalak yapak derdi. Şimdi bana dokunuyor sanki bu ağır geliyor bana. Şimdi topalak değil. Sarımsaklı köfte. Sarımsaklı köfte favorimdir. Ya ben de işte şeyi değerlendirin diyorum. Kolajenli et yemem mi gerek? Et suyunu öyle yiyemiyorsun. Nasıl yiyeyim? Kolajen diye bu sefer de şey olacağız. Tansiyon hastası. Kilojen oldum ben. Tansiyonlular çok yememesi lazım. Böyle et suyu çok kaynamış. Kolajen olana kadar kilojen oldu benimki. Evet o da bir yanlış. Evet kilo aldırıyor yani mecburen yiyorsun. Tek içsem belki suyun o da içilmiyor. İçemiyorum yani ben. Domatesimi hiç çekemedim. Ne kadar güzelmiş. Orasını uğram 3,5 kilo 50 lira. Sabah da çok şey yaptık doğradık. 15, 30, Kaç 45. tane doğradım. Limon desen zaten bir harika. Domates bu sefer çok güzeldi ya. Hiç seçmedim hiç. Taş gibi o kadar güzeldi. Fatoş yeni bir ışık aldı, lamba aldı. O da çok fazla gelmiyor ışığı. Bu değil mi? Topalaklarım bitti. Burada da sarımsağımı ezdim. Çok az bir yağ koydum çünkü etimiz yağlı bir et. Haydi pişirelim. Evet, etim suyumuz haşlandı. Hemen nohut da getireyim. Nohut nerede ya? Ben arkada kalmışım. Nohutumuz da en arkada kalmış. Nohuttan önce tabii ki ne koyuyoruz? Et suyumuzu daha da lezzetli hale getirmek için yazdan kuruttuğumuz domates salçamızdan bir kaşık koyuyoruz. Sizin oralarda nasıl yağmur vallahi siz dediniz ki yağmur herkes yağmur lafı etti.
Yağmur burada da yağdı binlerce şükür. Ay durmasa keşke birazcık her taraf doysa suya. Altını da güzel hızlıca açalım. Şöyle bir kase. Bu kase çok büyük. Bir de aşırı nohutlu. Bundan dışında kimse aşırı nohutlu sevmiyor. Lan çocuğum ne oluyor size? Hani veriyorum yemiyorlar da beğenmiyorlar da. Ve topalağımız. Ne yapıyoruz böyle sıcak suyundan çok az böyle değdiği an ne oluyor? Akıp gidiyor. Hiçbir şekilde modelimiz bozulmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şu yağlı etleri de ben çok severim. Şimdi Nuran görse atlayacak ama ben seviyorum yani. Ne yapacağım? Şöyle örtelim. Kapağını birkaç dakika şöyle kaynama kıvamına geliversin. Bunun da özelliği sarımsak bizim kültürde. Topalağın yüzük çorbasının sarımsaklı yağı mutlaka olur. Erişte üçüne de. Hiç soğan mesela bunlarda kullanmayız ama başka şeylerde çok fazla soğan kullanırız. O sarımsağı ezeceksin, kokutacaksın, salçayla kavuracaksın. Aynı böyle. O zaten ekmeğini ban ye onu yemeğe koymadan bile. Küçük ocağa aldım rahat çekeyim diye ama küçük ocakta hemen kaynatmıyor. Çoğusu da mesela şey diyor, soğan kavururuz diyen de var. Hatta buna benim kayınvalidem de topalağı etli yapmazdı. Sumak ıslardı, sumakla eşkili yapardı. İçine de ıspanak doğrardı. Kültüre göre değişiyor. Çocukken ne tat yediysek o çıkıyor meydana sonuçta. Haydi kaynayıver canım. Evet topalağımız da kaynadı. Bir 3-5 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Zaten bulgur biliyorsunuz opaladığına çiğ de yenen bir şey. Kısır da çiğ yiyorsun. Çok ilginç değil mi? Burada ne var acaba? Su damladı. Sizlerde ne var? Ne yemekler var bugün? Hava serin artık. Kış yemeklerine geçildi mi? Aslında kışın sebze bol. Vallahi domates aldım. 3 kilo küsür, 3 kilodan fazla 50 lira verdim. 1 kilo da ıspanak aldım. Köylü abi var hep o gelir. Bu pazara da gelir, oraya da gelir. Ondan da şey aldım. 1 kilo ıspanak aldım. Onu Volkan'ın oraya gidince börek yapacağım Volkan'a, Meral ablamın çocuğuna. Yeğenime. Yarın gideceğimizi bilmiyordum ama herhalde yarın gideriz. Gidip yemek yapıyorum. Çorba falan yapıyorum. Börek ya da sıkma yapıyorum. Artık ıspanak çoğaldığı için börek daha fazla yapabiliriz. Haydi şimdi sarımsaklı yağımız. Çok az yağ koydum. Şöyle bakarsanız zeytinyağı. Topalağım. Yağım olana kadar topalağım olacak. Sizdeki menüyü rica ediyorum lütfen. Hiç demeyin ki Fatoş'un canı ister. Benim hoşuma gidiyor. Siz söyleyin. 3 diş sarımsağımı ezdim. Sarımsaklarımız iri bir sarımsak. Ve son sarımsağımız. Kız kış gelmeden sarımsağımız bitti kız. Topalağa kat. Yüzük çorbasına kat. Mantıya kat. Mantı diyorum ya. Sarımsaklı köfteye kat. Erişteye kat. Tavuklu patatese kat. Kebaba kat, tavuk kebabına. Sarımsak diye bir şey kalmadı. Sarımsağın mis kokusunu yedi mahalleye.
verdikten sonra biber salçamızı koyuyoruz. Dün hava o kadar güzeldi. Gece karanlık çökene kadar damdaydım. Çünkü tavuk mangal yaptım kedi canlara ve bize. Onların sayesinde biz de yiyoruz. Bir kıdım salçanın kızartamayacağı şey yok. O kadar kırmızı oluyor ki. Kokusunu sadece duymanızı tavsiye ederdim. Hah. Ve olmazsa olmazı en çok naneyi bu sosta tüketiyoruz. Bu sosumuzu bu arada unuttum. Dolmamızın, sarmamızın da sosu bu Adana'nın. Mutlaka yemek piştikten sonra bu yapılır. Yarım limon üstüne sıkılır. Ve yemeğimize dökülür. Ama topalan limon üstüne kişiye özel. Çünkü çok limonlu seven var. Bu da lezzetin sesi. Bir iki dakika daha kaynatıp hemen ben şöyle bir bakayım olmuş mu diye tanesinden. Zaten dinlenecek. Bir iki dakikada sosuyla kaynasın. Bulanık bir hava olduğu için bayağı bir zorlanıyoruz çekimlerde. Kız niye fark ettim de ne kadar rahatsız çıkıyor sesim oruç gibi. Benim oruçta akşama doğru artık sesimi kimse duyamazdı. Evet, yemeğimiz pişti. Bugün tavada servis edeceğim. Biraz iri yaptın diyecek Nurhan bak bana biliyor musunuz? Kömür satılıyor bugün sabahtan beri. Nohutu ne kadar az gerçekten. Ne yapayım biz nohutlu fazla. Yağından da koyalım. Buyurun. Evet, yemeğim hazır. Bu kadar işte. Limonum da hazır. Bol limonlu afiyet şifa olsun. Hoşça kalın. Hep benimle kalın bir tanelerim.